Nil'in kıyılarında sabah henüz doğmamıştı. Ufukta turuncu bir şerit belirirken Memphis'in taş surları ışığı yutuyordu, sanki karanlık onları bırakmak istemiyordu. Tapınakların gölgeleri nehir üzerine uzanıyor, kutsal ibisler sessizce suyun kenarında dolaşıyor, sanki zamanın kendisi bile bu topraklarda farklı akıyordu. Sarayın en yüksek sütunlu salonunda, altın kaplama bir tahtta genç Firavun II. Ramses oturuyordu. Henüz 22 yaşındaydı ama omuzları yaşından çok daha fazla yük taşıyordu. Beyaz keten kıyafetinin üzerine giydiği lacivert pektorali göğsünü kaplamış, başındaki çifte taç, yani kuzeyin kırmızı ve güneyin beyaz tacı, onu diğer tüm insanlardan ayıran o ezeli simgeyi oluşturuyordu. Gözlerinde hem genç bir adamın tedirginliği hem de tanrısal bir varlığın soğuk otoritesi vardı. "Neden bu kadar erken çağırdınız beni?" dedi Vezir Amenhotep, soluk soluğa salona girerken. Yaşlı adamın papirüs tomarlarla dolu kolu titriyordu. Saçları beyaza dönmüş, yüzü onlarca yılın kum fırtınalarıyla oyulmuştu ama gözleri hala keskin, hala her şeyi görebilen cinsten bakıyordu. Ramses başını yavaşça çevirdi. "Hitit habercisi gece yarısı geldi," dedi. Sesi olağan dışı biçimde sakindi. Çok sakin. İçten kaynadığında insanların bu kadar sakin olduğunu Amenhotep yıllar içinde öğrenmişti. "Ne söylüyor?" "Muvatalli, Kadeş'te birlik topluyor." Ramses ayağa kalktı. Tahvil kolu kadar uzun, sütun gibi boyuyla odayı dolduran bir varlık haline geldi. 10 binlerce asker, Hitit, Mitanni, Arzava. Hepsi. Amenhotep tomar tomar papirüsü yere bıraktı. Önemli değillerdi artık. Vergi listeleri, mahsul raporları, Nil'in bu yılki taşkın ölçümleri. Bunların hiçbirinin önemi kalmamıştı. "Ne zaman hareket etmeyi düşünüyorsunuz, Büyük Horus?" İlkbaharda. Ramses pencerenin önüne geçti. Gün doğuyordu. Mısır'ın kızıl toprağı altın renge bürünüyordu. "Ama önce tanrılara danışmam gerek." Karnak tapınağının iç avlusunda, Büyük Amun'un dev heykelinin önünde, başrahip Hapusenep diz çökmüş bekliyordu. 70 yaşını aşmıştı. Vücudu bir çubuk gibi incelmişti ama sesi hala bronz çanlar gibi çınlıyordu. "Tanrı size cevap verdi mi?" diye sordu Ramses, arkasında sadece 2 muhafızıyla içeri girerken. Hapusenep başını kaldırdı. Gözlerinin içi tamamen boşalmış gibiydi, öyle bir bakış ki, dünya ile öte dünya arasında bir yerde asılı kalan birinin bakışı. "Amun konuştu," dedi yavaşça. Ama kelimeleri değil, imgeler verdi. "Ne gördünüz? Bir ırmak. 2 tarafından 2 ordu. Ortada köprü yok." Hapusenep titredi. "Ve güneş her 2 tarafı da aydınlatıyordu eşit biçimde." Ramses bir süre sessiz kaldı. Sonra döndü ve tapınaktan çıktı. Hapusenep arkasından bakmaya devam etti. Genç Firavun'un omuzlarında gördüğü şey ona garip geldi, ağırlık değil, boşluk. Taşıması gereken şeyden habersiz bir genç adamın boşluğu. Sarayda Nefertari, kocasının savaş hazırlıklarını uzaktan izliyordu. Başkraliçe olarak her türlü bilgiye erişimi vardı ama bu bilgilerin hiçbirini kimse ona vermiyordu, o, dinleyerek, gözlemleyerek, kapıların önünde dolaşarak öğreniyordu. Nefertari'nin güzelliği söylenceye dönmüştü. Kolla çekilmiş gözleri badem şeklindeydi, teni sütlü kahvenin koyusundaydı, sesi melodi gibi akıyordu. Ama güzelliği onun için bir mahkumiyet gibiydi, çünkü herkes yüzüne bakıyordu, kimse konuştuklarını duymuyordu. O sabah özel odasında cariyelerinden biri, genç Iras, ona sandal yağı sürerken konuştu. "Büyük kraliçem," dedi Iras alçak sesle, "şehirde konuşulanları duydunuz mu?" "Her şeyi duyarım." Nefertari gözlerini kapatmıştı. "Ama sen söyle. Bazen doğrudan ağızdan duymak farklı olur." Firavun'un kardeşi, Prens Kaemvaset, onun yakın çevresindekiler. "Evet." Iras durdu. Ellerindeki yağ kabını sıktı. "Konuşuyorlar efendim. Savaşa gitmeden önce taht meselesini çözülmesi gerektiğini söylüyorlar." Nefertari gözlerini açtı. Aynada kendine baktı. Sakin bir yüz. Hiçbir şey okunmayan, herhangi bir şeyin okunmasına izin vermeyen bir yüz. "Kaemvaset nerede şu an?" "At meydanında efendim." "Yalnız mı?"
Komutan Userhat ile birlikte. Nefertari yavaşça kalktı. "Beni giydir," dedi. At meydanı sarayın kuzey kanadına uzanıyordu. Orada toz ve gübre kokusu havayı dolduruyordu, fakat bu koku Kaemvaset'e hiç rahatsız edici gelmezdi. 4 yıldır bu kokuyla büyümüştü. Atlar onun için sarayın taş duvarlarından, altın mobilyalarından, tütsü dumanlarından çok daha gerçekti. 20 yaşındaydı. Ağabeyinden 2 yaş küçük. İkisi de iri yapılıydı, ikisi de aynı keskin çene hattına sahipti ama Kaemvaset'in gözlerinde Ramses'teki o soğukluk yoktu. Onun bakışlarında bir şeyler kaynaşıyordu, belki öfke, belki hayal kırıklığı, belki her ikisi. Komutan Userhat yanında, bir adamın diğerinin kulağına konuşacağı kadar yakınında duruyordu. Userhat 50 yaşında, savaş görmüş, yüzünde Nubya'dan getirdiği bir iz taşıyan, geniş omuzlu bir adamdı. "Savaşa giderse," dedi Userhat, atı sulama olduğunu zanneden bir tavırla küçük bir kaseden su içerken, "geri dönmeyebilir." "Kardeşim ölmez kolay kolay," dedi Kaemvaset. Sesinde ne acı ne de sevinç vardı. Sadece tespit. "Kadeş kolay bir muharebe değil. Muvotoli'nin paralı askerleri var, denizden gelmiş barbar savaşçılar." Userhat durdu. "Eğer tanrılar..." Userhat. Kaemvaset dönüp ona baktı. "Ne söylemek istiyorsanız açıkça söyleyin." Komutan bir an bekledi. Sonra, "Mısır'ın yönetilmesi gerek. Savaş sırasında burada güçlü bir el olmalı. Vezir Amenhotep var. Yaşlı bir adam." Userhat omuz silkti. "Ve vezir. Kan değil." Kaemvaset cevap vermedi. Ata döndü. Hayvanın yelesi üzerinde elini gezdirdi. At hafifçe kişnedi. Bu sırada ayak sesleri duyuldu. İkisi de döndü. Nefertari geliyordu. Yanında yalnızca bir cariye vardı. Muhafifsız, ama muhafifa ihtiyacı yoktu. Onun duruşu kendisi bir duvar gibiydi. "Baldızım," dedi Kaemvaset, başını öne eğerek. "Prens kardeş," dedi Nefertari. Gülümsüyordu. Ama gözleri gülmüyordu. "Güzel bir sabah için erken saatte çalışıyorsunuz. Sadece atları kontrol ediyoruz." "Evet, görüyorum." Nefertari Userhat'a baktı. Komutan gözlerini kaçırdı. "Komutan, izin alabilir misiniz? Prens ile konuşmam gerekiyor." Bu bir soru değildi. Userhat biliyordu bunu. Kısa bir selam verip uzaklaştı. Nefertari Kaemvaset'e döndü. Aralarında yalnızca 2 adımlık mesafe vardı. "Ne konuşuyordunuz?" dedi Nefertari. "Söylediğim gibi, atlar." Kaemvaset. Başkraliçenin sesi yumuşaktı ama içinde çelik vardı. "Ben de sizi severim ve sizi kaybetmek istemem. Bu yüzden açık konuşuyorum. Kocam savaşa gitmeden önce her şeyden haberi olur." "Her şeyden." Kaemvaset bir süre baktı. Sonra yavaşça başını eğdi. "Anlıyorum. İyi." Nefertari döndü. Birkaç adım attıktan sonra durdu. Arkasına bakmadan konuştu, "Kadeş'ten dönecek. Bu konuda tanrılar beni bilgilendirdi." Bir an bekledi ve o döndüğünde her şeyi hatırlayacak. Sonra gitti. Kaemvaset ata döndü. Elini hayvanın boynuna koydu. At bu sefer kişnemedi. Ordugahta her şey hareket halindeydi. Binlerce asker eğitim yapıyor, silah ustaları kılıç ve okey ucu döküyor, at arabacıları tekerlek çemberi değiştiriyordu. Nil boyunca nehir gemileri erzak taşıyor, her gün Memphis limanına yeni malzeme yığılıyordu. Ramses her sabah ordugahı dolaşırdı. Tek başına değil, her zaman yanında 2 kişi vardı. Biri, büyük komutan Mena'ydı. 45 yaşında, kısa boylu ama sert yapılı, savaşı bir zanaat olarak gören, duygudan arınmış bir adam. Mısır'ın en tecrübeli savaşçısıydı. Megiddo'dan Nubya'ya kadar her cepheyi biliyordu. Gözleri hep hesap yapıyordu. İnsanlara, araziye, havaya bakışı aynıydı, her şeyi kaynak ya da engel olarak değerlendirirdi. Diğeri ise Firavun'un kişisel muhafızı ve en yakın dostu sayılan genç askeri danışman Hori'ydi. 25 yaşında, uzun boylu, zeytin tenli, her zaman sakin görünen ama içinde bir huzursuzluk taşıyan biri. Kadeş'e gidilmesine içten karşıydı ama bunu yalnızca geceleri kendi kendine söylüyordu. "4. tümen hazır mı?" diye sordu Ramses bir sabah, at arabasından inerek eğitim alanına yürürken. "Neredeyse," dedi Menna.
Birkaç gün daha gerekiyor. Birkaç gün yok. Ramses durdu. Eğitim yapan askerlere baktı. Genç yüzler. Bazıları 16-17 yaşındaydı. Ne zaman yola çıkacağız biliyorsunuz. Hazır olmaları gerekiyor. Hazır olurlar büyük horus. Hori, Firavun'un bir adım gerisinden yürürken konuştu, haberciden bilgi var mı Kadeş'teki düzenden? Ramses başını çevirdi. Neden soruyorsun? Çünkü eğer Muvattali'nin nerede durduğunu bilirsek. Hori durdu. Yanıltıcı bilgi verilmiş olabilir bize. Ramses gözlerini kıstı. Ne demek istiyorsun? Hitit casusları kuvvetli. Bunu biliyorsunuz. Eğer bize yanlış bilgi sızdırılmışsa ve Ramses ordusu tam bir pusuya gidiyorsa. Menna araya girdi. Bu aşırı ihtiyat. Ya değilse, dedi Hori sakince. Sessizlik oldu. Rüzgar kumları savurdu. Uzaktan kılıçların birbirine çarpma sesi geldi. Ramses yavaşça yürümeye devam etti. İkinci tümeni bir gün önde tutacağız, dedi. Keşif kolu güçlendirilecek. Menna, bunu ayarla. Emredersiniz. Hori nefes verdi. Sessizce şükretti. O gece Ramses, Nefertari'nin odalarına geç saatte geldi. Saray uyumuştu. Koridorlarda yalnızca meşale ışıkları titreşiyordu. Nefertari uyumamıştı. Onun gelişini, ayak seslerini tanırdı. Hep tanıdı. Oturun, dedi, yastıklarından birini kenara iterek. Ramses oturdu. Omuzlarındaki gerilim gözle görülür biçimde azaldı, sanki bu odanın eşiğini geçince bir şeyleri bırakabiliyordu. Kaemvaset ile konuştunuz mu, dedi Nefertari. Evet, Ramses elleriyle yüzünü ovuşturdu. Komutan Userhat'ı gönderiyorum tepe, orada görevi olsun. Nefertari hafifçe güldü. Ustaca, kardeşim iyi biri. Ramses yavaş konuşuyordu. Sesinde savunmacılık vardı. Sadece, etrafındaki insanlar iyi değil. Nefertari başını öne eğdi. Biliyorum, ben de görüyorum. Uzun bir sessizlik oldu. Dışarıdan bir baykuş sesi geldi. Mısır'da baykuş kötü haber getirir derlerdi. Ama ikisi de bu düşünceye yer vermedi. Korkuyor musunuz, dedi Nefertari. Ramses başını kaldırdı. Uzun bir süre baktı. Sonra, evet. Bu itirafı kimseye yapmazdı. Hiç kimseye. Tanrı'nın oğlu korkmaz. Korkarsa düşmanı güçlenir, askeri çözülür, Mısır sarsılır. Ama bu odada, bu kadının yanında, bu gece, söyledi. İyi, dedi Nefertari. Korkan insan dikkatli olur. Ya korktuğumu bilseler? Bilmeyecekler. Nefertari elini onun eline koydu. Ben biliyorum. Ve ben söylemiyorum. Ramses bir süre o ele baktı. Altın bilezikler, ince parmaklar, bu ellerin kendisini hiç bırakmadığını düşündü. Eğer dönmezsem, döneceksiniz. Ama eğer, Ramses, Nefertari sesi biraz yükseltti. Sonra alçalttı. Gideceksiniz ve döneceksiniz. Çünkü Mısır'a ihtiyaç var size. Çocuklarınıza ihtiyaç var. Ve, durdu, bana da. Firavun uzun süre sessiz kaldı. Sonra gözlerini kapattı. O gece orada kaldı. Sabah geldiğinde, güneş doğduğunda, yeniden Firavundu. Ama bu birkaç saat içinde sadece bir insandı. Ordu Memphis'ten çıktığında bütün şehir sokaklara dökülmüştü. Halk ağlıyor, eller kaldırılıyor, tanrılara dua ediliyordu. Rahipler nehir kıyısında tütsü yakıyor, Amun'a, Ra'ya, Ptah'a yakarıyorlardı. Papirüs bataklıklarından geçen rüzgar, doğa seslerini ve toz bulutunu birbirine karıştırarak kuzeye taşıyordu. Ramses savaş arabasının önünde dik duruyordu. Atları siyah ve beyaz, eşleştirilmiş çift, biri, Ra'nın zaferi, diğeri, Debes'in gücü diye adlandırılmıştı. Hayvanlar sabırsız bir şekilde yeri kazıyordu. Menna sol kanatta, Hori sağda. Arkalarında 4 tümen, Amun, Ra, Ptah, Set tümenleri. Vicinti binleri aşan asker, savaş arabaları, okçular, mızrakçılar, kalkan taşıyıcılar. Ramses kalabalığa bir an baktı. Sonra atlarını sürdü. Ordu yürüdü. Yolculuk haftalar sürdü. Nil deltasından Kenan topraklarına, oradan Suriye'nin kıyı şeridine. Her gün yeni bir kamp, her sabah sökülen çadırlar, her öğle güneşin acımasız darbesi. Çöl geçişlerinde sular azaldı, askerlerin ruhunu güneş kadar susuzlukta tüketiyordu. Hori her akşam harita başındaydı.
Kil tabletler üzerine çizilmiş kabataslak haritalar, habercilerden gelen bilgileri not ediyor, durumu değerlendiriyordu. Bir akşam Ramses yanına geldi. "Ne görüyorsun?" "Raporlar tutarsız." Hori parmağıyla bir noktayı gösterdi. Muvaotoli'nin ana kuvveti burada olmalı, Kadeş surlarının hemen kuzeyinde. Ama dün gelen haberciler onu güneyden görüldüğünü söylüyor. Yanıltmaya çalışıyor. Evet, ya da, Hori durdu. Ya da ikiye bölündü ordusu. Ve bizi iki yönden sıkıştırmayı planlıyor. Ramses çadırda ileri geri yürüdü. Bu bir alışkanlığıydı, düşünürken yürürdü. 4. tümen nerede? Bir günlük yürüyüş geride. 2 gün. Demek ki şu an yalnız 4. tümeni önde tutuyoruz. Evet. Ramses durdu. Yarın sabah Ra tümenini öne çağır. Amun tümeni ile birlikte ilerliyoruz. Ptah ve Set geride kalsın ama yakın. Aralarındaki mesafe azalsın. Hori not aldı. Anlaşıldı. Durdu. Daha bir şey var. Ne? Esirimiz var. Bu sabah yakalandı. Bedevi çoban görünümünde ama, elleri çoban elleri değil. Ramses gözlerini kıstı. Casus mu? Büyük ihtimalle. Konuştu mu? Hayır. Ama Menna biliyor nasıl konuşturulacağını. Uzun bir sessizlik. Ramses dışarı çıktı. Gökyüzüne baktı. Yıldızlar keskin ve soğuktu. Öldürmeyin. Konuşturmaya çalışın. Eğer konuşmazsa. Durdu. Yine de öldürmeyin. Belki başka işimize yarar. Hori başını eğdi. Ama aklından geçeni yüzüne yansıtmadı. Bu karar, hem insani hem stratejikti. Firavun'un ne zaman insan, ne zaman komutan olduğunu kestirmek zorlaşıyordu. Kadeş şehri Oronts nehrinin kolları arasında, neredeyse adacık gibi yükseliyordu. Surları kalındı, kuleler sıktı. Surların gerisinden bile Hitit sancakları görünüyordu, boğa başlı, kırmızı siyah renklerde. Mısır ordusu nehrin güneyinde konuşlandı. Ramses çadırını kuzeye bakan bir tepeye kurdurmaktaydı, şehir manzarasını görebileceği bir yere. O sırada her şey hala kontroldeydi. Sonra değişti. Bir Bedevi kabilesinden 2 kişi Mısır ordugahına geldi. Menna onları Firavun'un huzuruna çıkardı. Muvaotoli'nin ordusu Alep'te, dediler. Buradan uzak. Ramses onlara baktı. Gördünüz mü bizzat? Evet büyük Firavun. Kendi gözlerimizle. Ramses Menna'ya döndü. Eğer Muvatalli uzaktaysa, şehri kuşatabiliriz. Ra tümeni hazır mı? Hazır. İleri. Bu hata, tarihin en büyük taktik hatalarından biri olarak kayıtlara geçecekti. Bedevi bilgilendirmeciler Hitit casusuydu. Muvatalli Alep'te değildi. Kadeş'in hemen kuzeyinde, 16.000 savaş arabasıyla bekleniyordu. Ra tümeni ilerlediğinde pusu başladı. Binlerce Hitit savaş arabası ovaya aktı. Ra tümeni yarıldı. Askerler dağıldı. Bazıları kaçtı, bazıları savaştı, bazıları anlamadan öldü. Ramses ordugahındaydı haberleri aldığında. İlk ulak geldi, Ra tümeni basıldı. Sonra 2. Amun tümeninin sol kanadı çekildi. Sonra 3. Firavun, düşman arabaları yaklaşıyor. O an, Ramses'in hayatında bir şey değişti. Hori yanındaydı. Menna neredeydi bilinmiyordu. Muhtemelen savaşın ortasında. At arabası, dedi Ramses. Efendim, güvenli değil, at arabası. Yüzyıllar sonra yazılacak metinlerde, Ramses'in o gün ne yaptığı 10 farklı şekilde anlatılacaktı. Bazıları mucize diyecekti. Bazıları Amun'un müdahalesi. Bazıları sadece bir adamın çılgınlığı. Gerçek şuydu, Ramses at arabasına bindi, yanında yalnızca birkaç muhafız ve düşman arabaları arasına daldı. Yaydı, atıyordu, sağa, sola, arabası döndü, atlar köpürdü, oklar havalandı. Ramses'in sesini duyan her Mısırlı askeri durdu, baktı ve bir şey hissetti. Umut mu? Öfke mi? Utanç mı? Belki hepsi. Amun tümeni geri döndü. Savaştı. Ptah tümeni yetişti. Set tümeni sağa açıldı. Ve Hitit arabaları, nehre sıkışmış olan sol kanattan geçmeye çalışırken bozuldu. Güneş batıyordu. İki tarafta durdu. O gece savaş alanı sessizdi. Her iki tarafta yorgundu. Ateşler yandı. Yaralılar inledi. Ramses çadırında oturdu. Kolunda bir sıyrık vardı. Menna sarıyordu. Kayıplar, dedi Ramses.
Sayıyoruz, dedi Menna. Sesi düzdü ama gözleri değildi. Hori girdi. Muvatalli ateşkes teklif etti. Ramses başını kaldırdı. Habercisi geldi. Yarın sabah koşulları görüşmek istiyor. Odada sessizlik oldu. Ne düşünüyorsunuz, dedi Ramses. Stratejik açıdan, Menna iyice düşündü. Onların da kaybı ağır. Ateşkes işlerine gelir. Bize yarar mı? Bize de yarar. Ptah ve Set tümenleri dün tam gücünü kullanmadı. Eğer sabah yeniden saldırırsak, yenebilir miyiz? Menna sustu. Menna, bilmiyorum. Bu dürüstlük Ramses'i şaşırttı. Menna hiç bilmiyorum, demezdi. Hori konuştu, ateşkes anlaşması imzalarsak, her iki taraf için de sınır çizgisi belirlenmiş olur. Firavun zafer kazanmış sayılır çünkü hayatta kaldı ve düşmanı geri çekti. Kazanmış sayılır mı, gerçekten mi kazanmış? Savaş bazen bunlar arasındaki fark çok azdır. Ramses kalktı. Çadırın kapısına yürüdü. Dışarıdan soğuk rüzgar geldi. Ateşler titredi. Ateşkes haberciyi kabul edeceğim. Yarın sabah görüşeceğiz. Sabah sis içindeydi. Orontes'ten yükselen nem, tarlalar üzerinde beyaz bir örtü oluşturmuştu. İki komutan, iki ayrı tarafın elçileri, nehrin ortasındaki küçük bir adada buluştu. Ramses savaş kıyafetleriyle gelmişti. Boyuyla, tacıyla, tüm sembolleriyle. Karşı tarafın elçisi Hitit'in ikinci komutanı Tutalia'ydı, iri, saçları örgülü, gözleri küçük ama zeki bir adam. Büyük Firavun, dedi Tutalia saygıyla, ama sesinde hakimiyet de vardı. Muvatalli şunu söylüyor, Kadeş Hitit'indir. Bu sınırı geçmeyeceğinize söz verirseniz, bugün burada kan durmaya devam eder. Ramses bir süre baktı. Kadeş her zaman bizim etki alanımızdaydı. Artık değil. Tutalia ellerini kavuşturdu. Gerçeği söyleyelim birbirimize, Firavun. Dün sizi yok edebilirdik. Denediniz. Tam güçle denemedik. Tutalia gözlerini kısmadı. Tam güçle denesek, şu an burada olmazdınız. Ramses'in kasları gerildi. Yanındaki Hori neredeyse müdahale edecekti. Ama Firavun konuştu. Ben de tam güçle denesem, şu an Kadeş surlarında Mısır bayrağı olurdu. İkisi birbirine baktı. Uzun bir süre. Tutalia önce güldü. Sessiz, kuru bir gülüş. İyi, dedi. Dürüst bir adam. Ciddi oldu. Sınır belirlenir. Kadeş Hitit'te kalır. Güney Suriye sizin etki bölgenizde. Esirler iade edilir. 2 yıl içinde antlaşma yazılı hale getirilir. Ramses bir süre sessiz kaldı. Sonra, Tutalia, efendim, Muvatalli bunu bilsin, bu antlaşmaya uymak için değil, Mısır'ın kanını korumak için kabul ediyorum. Farkı anlamasın istiyorum. Tutalia başını eğdi. İletilecek. Memphis'e dönüş aylarca sürdü. Ordu yorgundu ama sağlıktaydı. Büyük kayıplar yaşanmıştı ama yenilgiye uğranmamıştı, en azından resmi söylem buydu. Hori yolculuk boyunca Ramses ile çok konuştu. Geceleyin ateş başında, gündüzleri at üstünde. Bir akşam Hori sordu, pişman mısınız? Ramses ateşe baktı. Neyin için? Kadeş için, gitmek için, ya da, Hori durdu, antlaşma için, savaşın pişmanlıkları olur. Ramses uzun süre sessiz kaldı. Ama gitmeseydim, Muvatalli sonsuza dek cesaretlenirdi. Gittiğim için en azından bir sınır var. Kârlı bir savaş mıydı? Savaş hiç kârlı değildir. Ramses ateşe bir odun attı. Ama bazen zorunlu. Hori başını eğdi. Kendi düşünceleriyle kaldı. Memphis'e girdiklerinde halk sokaklara dökülmüştü. Yine aynı kalabalık, yine aynı eller, aynı sesler. Ama bu sefer Ramses daha iyi görüyordu onları. Yorgun yüzler, çocukların gözlerindeki merak, yaşlı kadınların elleri. Nefertari kapıda bekliyordu. Yanında çocuklar, prensler ve prensesler, 8 çocuk, küçük büyük hepsi oradaydı. Ramses indi, yürüdü. Nefertari'nin önünde durdu. İki insan baktı birbirine. Sonra Ramses gülümsedi. Savaş yorgunluğunun, tüm temsillerin, tüm sembollerin altında kalan o insani gülümseme. Nefertari bir adım attı. Döndünüz, dedi. Döndüm. Çocuklar koştular. Döndükten sonra sarayda sessiz ama köklü değişimler yaşandı. Komutan Userhat, Teb'deki görevinden Nubya'ya nakledildi. Bu sefer gönüllü değildi.
Ama direnmedi, direnmek için nedeni yoktu artık. Herkes görmüştü ki Firavun hem savaş alanında hem de sarayın içinde ne kadar gözlem yaptığını biliyordu. Kaemvaset, ağabeyiyle uzun bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin içeriği hiçbir zaman kayıt altına alınmadı. Ama sonrasında Kaemvaset Memphis'teki görevine döndü, tapınak inşaatlarıyla ilgilenmeye başladı. İleride büyük bir mimar ve metnin adamı olacaktı. Tarih onu bunun için hatırlayacaktı, taht oyunları için değil. Hapusenep büyük rahip olarak Amun tapınağını yönetmeye devam etti. Yaşlandıkça daha az kehanet gördüğünü söylüyordu. Ya da gördüklerini artık anlamlandırmayı bırakmıştı. Her ikisi de olabilirdi. Amenhotep vezir kaldı. Ellerin titremesi arttı. Papirüsler çalışma masasından sık sık düştü. Ama kafası hala keskin kaldı, hiç yanılmayan bir hesap makinesi gibi. Ve Menna, büyük komutan, bir sabah eğitim alanında genç askerlere okçuluk gösterisi yaparken yere düştü. Yaşlılıktan değildi, ani bir kalp durmasıydı. Hızlı gitti. Menna'nın isteyeceği türden bir ölümdü bu, savaş alanında değil ama silah sesinin yakınında. 2 yıl sonra, Hitit ve Mısır arasındaki antlaşma gümüş tabletlere kazındı. Tarihte bilinen en eski barış antlaşmasıydı. Her iki kopyası da mevcuttu. Biri Hitit başkenti Hattuşa'da, biri Memphis tapınağında. Ramses, törende tahtta oturuyordu. Hitit elçileri önünde eğildi. Gümüş tablet sunuldu. Hori yanındaydı. Alçak sesle, "Bu antlaşma sizi tarihe geçirecek," dedi. "Savaş mı tarihe geçirir, yoksa barış mı?" diye sordu Ramses, tablet metnini okurken. "İkisi de, ama barış daha uzun sürer." Ramses bir an durdu. Metni okumayı bıraktı. "Biliyor musun," dedi yavaşça, "Kadeş'e gittiğimde, ilk gece çadırımda Amun'a dua ettim. Ne istediniz? Zafer değil." Ramses metne döndü. "Geri dönmek istedim. Sadece bu. Ve döndünüz." "Döndüm." Ramses tömbeyi imzaladı. "Belki tanrılar bazen basit dilekler duyarlar." Yıllar geçti. 10 yıl, 20, 40, 60. Ramses II uzun yaşadı, anormal derecede uzun. 90 yaşını aştı. Çocuklarının büyük çoğunluğunu toprağa verdi. Nefertari'yi kaybetti, onu Abu Simbel tapınaklarına gömdü, orada yalnız bir firavun gibi değil sevilen bir insan gibi. Sonra başka kraliçeler oldu. Hepsi onu sevdi. Hiçbiri Nefertari gibi değildi. Hori yaşlandıkça saçları ağardı, elleri titredi, ama gözleri hep aynı kaldı. Her şeyi değerlendiren, her şeyi kaydeden gözler. Ramses'ten önce öldü. Firavun ağlamadı töreninde, ama o gece şarap içti, tek başına ve hiç kimseyle konuşmadı. Amenhotep çok daha önce gitmişti. Kaemvaset'ta, Menna'da, Memphis değişmişti, yeni binalar, yeni tapınaklar. Ama nehir aynıydı. Nil her yıl taşıyordu, çekiliyordu, toprağı besliyordu. Ramses son yıllarında hareket edemiyordu. Eklemleri şiş, dişleri dökülmüş, sırtı bükülmüştü. Ama gözleri hala açıktı. Bir gün genç bir katip geldi, 20 yaşında bir çocuk ve Firavun'a sormak istedi bir şey. "Büyük Firavun," dedi çocuk, "en önemli kararınız neydi?" "Tarih için not alıyorum." Ramses ona uzun süre baktı. "Kadeş'te savaşmak mıydı, antlaşma mı?" diye ısrarcı oldu katip. Ramses başını salladı. "Hayır," dedi. "Peki ne?" Yaşlı adam pencereye baktı. Dışarıda Nil görünüyordu. Her zaman aynı nehir. Bir gecede Nefertari'ye korktuğumu söylemek. Durdu. "Benden sonra yazan herkes zaferlerimi yazar. Ama asıl önemli olan o geceydi." Katip ne yazacağını bilemedi. Yazmadı. Belki de yazmalıydı. Son.